Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu akşam sizlerle birlikte en kolay yelek örneklerinden bir tanesini çalışacağız ki daha önce bundan ben bir bebek yeleği uygulaması yapmıştım ve kanalımda sadece örnek tarifim yoktu. Onu da bu akşam sizlerle birlikte çalışacağız. Elinizde olan her kalınlıkta bir yünle uygulanabilecek bir model. Ben gördüğünüz üzere yelek yünüm ve 3 numara misina şişim var. Örneğimin bir tane deseni toplam 12 adet ilmekten oluşuyor. 12'nin katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra örneği tamamlamak için sonuna bir tane ilmek ekliyoruz. Daha sonra da kenar ilmeklerimizi ekleyerek bu şekilde sayımızı oluşturuyoruz. Ben de sizlerle en az 2 desen çalışmam gerektiği için toplam 27 adet ilmek attım şişime bu şekilde. Modelin kendisinden oluşan güzel bir dalgası var. O yüzden ipimi 2 kat atıp bir sıra ters örgü örüyorum. Bakın şu şekilde ön yüze gelecek olan yeri bir sıra ters ördükten sonra şişimi çeviriyorum. Normalde burası benim örgümün tersi fakat ben birinci kurulum sıramı bu yöne uygulayacağım. Daha güzel ve hoş bir havası oluyor. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelimi kurmaya başlıyorum. Ön yüzdeki birinci sıramız oluyor. Bir ilmek düz örüyorum. Dolayarak bir tane ilmek arttırıyorum. Sıradaki 4 adet ilmeğimi haraşo olacak şekilde ters olarak örüyorum. Daha sonra sıradaki 3 adet ilmeğimi yine haroşa olacak şekilde şöyle alıp üçünü birden ters olarak kesiyorum. Ve tekrar yanına 4 adet daha ters ilmek örüyorum. Dediğim gibi burayı haroşa olarak belirtiyorum ki özellikle haroşasını düzden yapanlar da ona göre modeline yön verebilir. Daha sonra ilmeğimizi artırıyoruz ve 12 ilmeklik bir adet desenimi burada bitirmiş oluyorum. Hemen yanına örneğimin ikinci desenine başlıyorum. Bir tane düz örüyorum. Dolayarak bir ilmek artırıyorum. Sıradaki 4 adet ilmeğimi ters örgü haroşa olacak şekilde örüyorum. Sıradaki 3 adet ilmeğin üçünü birlikte alıp ters olarak kesiyorum ve onu hafif sıkıca bir çekiyorum ki böyle toplu bir kesim olsun. Tekrar 4 adet ters ördükten sonra yeniden ikinci ilmeğimin, ikinci desenimin artırmasını yapıp ikinci modelimi bitiriyorum. Artı bir ilmeğimizde burasını bir düz olarak örüyoruz. Çünkü başlangıca uydurmak adına en sonunda kenar ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi örneğin tersindeki tüm sıralarda ikinci sıramız gibi çalışacağız. Ama ben önce şöyle örneği göstermek istiyorum uygulayacağımız modeli ki burada haroşa ve düzleri görüp ona göre tersinde de düzden haroşasını yapanlar için fikir olması açısından göstermek istiyorum. Tersinde benim gibi örenler ilmeklerini baştan sona ters olarak örecekler ve bu şekilde tersine gelen tüm sıraları aynı teknikle uygulayacağız ama desenimiz haroşo arttırdığımız ilmeklerde ters olarak ilerliyor arkadaşlar. İkinci sıram ve bu şekilde tersine gelen tüm sıraları aynı teknikle örüyoruz. Sonuna kadar bu şekilde tamamlıyorum. Ön yüzde örneğimin 3. sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimizden sonra bir tane düz ilmeğim vardı. Artırmayla birlikte başlangıçta artık 2 adet düz ilmeğimiz var. Dolayarak ilmeğimi artırıp sıradaki 3 adet ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine bakın kesim yaptığım ilmeğim şu. Sağından ve solundan birer adet ilmek alarak üçlü kesimi
ters olarak yapıyorum. Yeniden 3 adet ters ilmek ördükten sonra bu şekilde dalgamız oluşmaya başladı. Önce dolayıp artırıyorum. 2 desen arasına geldiğimde 3 adet düz ilmek örüyorum. Tekrar dolayıp artırıyorum. 3 ilmek ters. Üç ilmeği birlikte alıp ters olarak kesiyorum. Tekrar 3 ilmek ters örüyorum. Dolayarak ilmeğimi artırdım. 2 ilmek düzümü ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı bitirdim. Tersinde ilmekleri baştan sona ters olarak çalışıyorum ve ön yüze örneğimin 5. sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimizden sonra 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Bu sırada 2 adet ters örerek hemen üçlü kesimimi yapıyorum. Bakın üçlü kesimimdeki ilmeğim şöyle hafif kalınca bir ilmek. Sağından ve solundan birer tane ilmek alarak hep aynı teknikle yapıyoruz ve özellikle şurayı hafif elinizle sıkıştırıp o şekilde kesimlerinizi yapın. Yine 2 ters ördüm, bir arttırdım. Ortaya 3, 4 ve 5 adet desen ördüm 2 desen arasında. Yine arttırdım. 2 ilmek ters ördüm. 3 ilmeği birlikte alıp kestim ve tekrar 2 ters ördüm. Dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Başlangıçtaki ve sondaki düz ilmek sayımız aynı oluyor. Buraya da 3 adet düz örüp bu şekilde sıramızı bitiriyoruz. Ön yüzdeki örneğimin 7. sırasına geldim. 1, 2, 3, 4 adet düz ilmek ördüm. Dolayarak ilmeğimi artırdım. Bir tane ters örüp yine kesim ilmeğim bakın sağındaki solundaki birer ilmeği de alarak üçünü birlikte kesiyoruz. Tekrar bir ilmek ters ördükten sonra önce ilmeğimi artırıyorum ve 2 desen arasında oluşan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 adet düzüm örüp artırıyorum. Bir tane ters ördüm. 3 ilmeğimi birlikte alıp kestim. Tekrar bir tane ters ilmek örüp dolayarak ilmeğimi artırıyorum ve burada da oluşan toplam 4 adet düz ilmeğimiz var. Bunu da örüp sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. En son tersinde tüm ilmekleri yeniden bu şekilde ters örüp örneğimizin 9. sırasına ön yüze geliyoruz. Örmeyi en çok sevdiğim örneklerden bir tanesi. Her ipte de inanılmaz zarif bir duruşu var. Son sırada toplam 5 adet düz ilmek örüyoruz. Dolayarak ilmeğimizi artırıp sıradaki kalan son 3 adet ters ilmeğimizi birlikte alıp kesiyoruz. Tekrar ilmeğimizi artırdıktan sonra 2 desen arasında oluşan 9 adet düz ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar artırıp buradaki desenimizde de kalan son 3 tersi birlikte kesiyoruz. Bakın bu şekilde modelimizin tamamen bitmiş hali oluyor. Yeniden artırdım ve sonunda da başlangıçta olduğu gibi 5 tane düz ilmekle modeli tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. 9. sıra ön yüzdeki son sıramızdı. 10. sırada tersindeki son sırası ve baştan sona yine tüm ilmekleri ters örerek tamamlıyoruz. Buradan itibaren modelin yine en başına geri dönüş yapıyoruz. Yani kenar ilmeğinizden sonra önce bir tane düz örüp artırıyoruz.
Önce 4 haraşoyla yani 4 tersle başlıyoruz. 3 ilmeği kesip daha sonra 4 tersler, 3 ters, 2 derken en son kesimler kalarak bu şekilde örneği uygulamış oluyoruz. Ben ince bir angora da denedim. Açıkçası bundan ördüğüm bebek yününde zaten bebek yünlerinde inanılmaz zarif duruyor. Sizin ördüğümüz yelek yününde de gerçekten harika duruyor. Angora'da da çok güzel durdu. Bundan mevsimlik bluzlar yapabilirsiniz. Ki ben çocuk örgülerine de çok yakıştırıyorum ama tamamen zevk meselesi. Buna karşı çıkan çok fazla arkadaşlarımız da çıkmıştı. İlla ki bir şeye kusur bulacaklar. Artık onlara çok fazla bakmadan biz tekrar üretmeye devam ediyoruz arkadaşlar ki bu sözü kim söylediyse ilk olarak gerçekten bu hayatta zevkler ve renkler asla tartışılmaz. Uygulamak istediğiniz her alanda yapabileceğiniz çok güzel bir model. Umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.